Merhabalar. Ben şimdi canlı mıyım? Az önce canlı olduğumu düşünüyordum ama yani kendi kendime konuşuyordum böyle bir 2 dakika falan. Şimdi canlıyım galiba. Sesim nasıl, görüntüm nasıl? Şimdi yani canlı mıyım gençler? Biri bir şey yazsın. Evet canlısın falan diyen biri olursa çok iyi olur. I am here. I am here too. Ebru. I am here too. Okay. Hi. Nice to see you. Nice to meet you. I guess I don't see you, but yeah. Hello. Bir şey sorabilir miyim? Ben canlı mıyım gençler? Allah aşkına. Tamam, ben canlı olduğumu varsayarak devam ediyorum. Şimdi az önce kendi kendime anlattıklarımı şimdi size anlatacağım. Bugün ne yapacağız? Bugün 3 tane şeyimiz olacak. Bir tane böyle basit böyle A2 değil de biraz daha basit bir şey. Bir dinleme egzersizi olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Bir şey olacak. Ne olacak? Ne olacak? Biraz daha akademik bir şey, bir okuma egzersizi olacak. Ondan sonra bir video izleteceğim. O TED Talks şeyler var ya. Teşekkürler. İbrahim. Yok Ali. İbrahim soyadın. Teşekkürler. Okay. What are we going to do? Aynen şimdi ondan sonra bir video izleteceğim size. Ondan sonra işte cümle gireceğiz. İşte ben hepsini böyle tek tek yavaşlatacağım. Artık işte ne söylediğimi hatırlamıyorum. Size bir sürü şey söyledim ama siz yoktunuz. Yani kendi kendime konuşmuşum. Şimdi hemen başlayalım. Hazır mıyız? Let's get started everyone. Let's get started. We ready guys? Are we ready? Are we ready? Okay. So first I'm gonna do this. İlk önce bunu yapayım. Ondan sonra şuraya geçeceğiz. Haha. Okay. Yok. Hayır. No. Onu yanlış yaptım. Dur. Pardon. İlk önce sadece dinleyeceğiz. Tamam mı? İlk önce ben okuyacağım. Siz dinleyeceksiniz. Bunun kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. 5 tane cümleden oluşuyor. Ben böyle bir elle böyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Sorularınızı sorarken hangi kaçıncı cümleden bahsettiğinizi şey yapmanız gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor. Ben okuyorum. Hadi. Traveling during a pandemic is not easy. In order to fly, you have to get tested for corona, and your test results have to be recent. But the results aren't available immediately. By the time the results are available, they are too old to be usable. Every country has its own rules, and they all keep changing. Baştan alıyorum. Traveling during a pandemic is not easy. In order to fly, you have to get tested for corona, and your test results have to be recent. But the results aren't available immediately. By the time the results are available, they are too old to be usable. Every country has its own rules, and they all keep changing. Tamam arkadaşlar, şöyle bir bakayım. Bir soru soruldu mu? Zek Hoca'yla görüşmemiz lazım bu konuyu. Ne konuyu? Hangi konuyu? Neyse. Okay. I love you too. Okay. Bir soru sorulmadı galiba. O yüzden ben tekrar okuyacağım. Ondan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Okay. Traveling during a pandemic is not easy. In order to fly, you have to get tested for corona, and your test results have to be recent. But the results aren't available immediately. By the time the results are available, they are too old to be usable. Every country has its own rules, and they all keep changing. Ne diyorsunuz? Kanalını tam 5 dakika önce keşfettim ve sanırım aradığım kanal hoş geldin. Okay. Ne anlamadınız? Yani belli bir şey anlamadıysak
Hangi konu hakkında konuşuyorsunuz? Ben şimdi seyahat konusunu konusunda böyle bir şey anlatıyorum. İşte yani sizin bunu anlamanız gerekiyor zaten. İşte çok fazla detay vermek istemiyorum. Explicit. Şimdi explicit demeyelim şimdi. Şey diyelim. Clear, understandable, clear, understandable. Everything was clear. Soruları buraya soruyorsunuz. Tamam mı? Çeviri yapmıyorum. Çeviri yapma. Tamam mı? Bir soru yoksa direkt ben gireceğim. Tamam mı? Ben direkt gireceğim. Şimdi gençler şöyle oluyor. Bakın şimdi. Ben böyle bir okuyorum. Ondan sonra hiç kimse hiçbir şey demiyor. Hiç kimse hiçbir soru sormuyor. Hiç kimse bir şey olmuyor. Ondan sonra ben okutuyorum. Yani yazılı halini gösteriyorum. Ondan sonra bu çok iyi, bu çok kolay. Her şeyi anladım falan diyorlar. Gençler yani okumadan sadece dinleyerek anlamak istiyoruz. Tamam mı gençler? O yüzden şimdi bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Yoksa ben direkt girip yazısına bakacağım. Yani yazılı haline bakacağım. Yok. Tamam bakıyoruz. Şöyle geçeyim. Tamam. Traveling. İşte travel diye bir fiil var. Travel etmek. Seyahat etmek. Traveling during a pandemic. Yani pandemi işte sürecinde döneminde seyahat etmek is not easy. Yani easy değildir. Yani bu easy değildir. Tamam mı gençler? Onu anladık. In order to fly, bu in order to yani bunu yapmak için gibi bir şey oluyor. O yüzden fly yapabilmek için you have to get tested for corona. Bu get tested var ya, bu edilgen oluyor. Yani test olman gerekiyor. You have to get tested. Test olman gerekiyor. Ne için? İşte ne için test ediyorlar? Corona için. You have to get tested for corona. Corona işte test olman gerekiyor. And your test results, biz results diyoruz İngilizce'de, işte testin sonucu için. Test results, your test results, işte senin test results'ın have to be recent. Recent kelimesi ne anlama geliyor? Yani yakın bir zamanda yapılan mı diyeceğiz? Yani çok eski olmayan, onu diyelim. Çok eski olmayan. Yani çok eski olamazlar. Have to be recent derken o zaman işte çok eski yani geçen hafta yapmış olamazsın. Yani işte 3 gün içerisinde yapmış olman gerekiyor. Have to be recent. So, in order to fly, you have to get tested for corona and your test results have to be recent. But, hem de şöyle bir olay var. Bazı insanlar der ki bir cümle but kelimesiyle başlayamaz. Yani aslında bu derler ki işte bunun bir virgül olması gerekiyor. Yani böyle yapmamız gerekiyor. Bence o saçma bir şey. Boş ver. But the results aren't available immediately. Siz Türkçe'de çıkmak diyorsunuz. İşte sonuçlar hemen çıkmaz dersiniz. Biz o çıkmak kelimesini yani bizde yani çıkmak kelimesine benzer bir şey yok. Available, become available, is not available. Şu available kelimesini kullanıyoruz bazen. Farklı şekillerde bunu anlatıyoruz. Ama ben the results aren't available immediately. Yani sonuçlar hemen available olmuyor. Available ne demek? Yani bizim işte girip görüp işte alıp işte bakabileceğimiz bir şeyse o zaman available oluyor. İşte, okay. By the time the results are available, yani işte resultların işte çıktığı zaman they are too old to be usable. Usable olmak için fazla eskiler. İşte fazla eskimişler. Fazla yani uzun zaman önce yapılmış oluyorlar. Onu anlatamıyorum galiba ama işte by the time the results are available, they are too old to be usable. Usable, kullanılabilen gibi bir kelime oluyor. O yüzden kullanılabilen bir şey olmak için fazla eskimiş oluyorlar. Fazla işte zaman geçmiş oluyor. İşte onlar yani sonuçlar çıktığı zaman. Every country, her country has its own rules. Her country'nin
kuralları var. Its own rules, yani kendi kuralları var. And they all, hepsi, işte bu işte kuralların hepsi, işte her ülkenin kuralları var ya, işte bu kuralların hepsi keep changing. Sürekli değişiyorlar, sürekli değişiyorlar. Keep changing. Bu keep bazen işte devam etmek gibi bir şey oluyor. Yani sana şey, yani size şey desem, yani keep running desem, şimdi biri işte beni izliyor, işte saçma sapan bir şey söylüyor, bu canlı yayınla ilgili, boş ver. Keep running desem, bu işte koşmaya devam edin, koşmaya devam et olur. Keep running. O yüzden bunlar keep changing, işte değişmeye devam ediyorlar. İşte sürekli değişiyorlar. Tamam mı? Şimdi şuraya bir dönüyorum. Ondan sonra şuraya bir dönüyorum. Ondan sonra şu sorulara bakacağız. Bakacak mıyız? Şimdi arkadaşlar. It was clear. Traveling yerine travel desek doğru olur mu? Nasıl ayırıyoruz? Traveling olur. Traveling bir isim olarak kullanılabilir. Yok şey. Aynen travel bir isim olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda ben işte o ne oluyor? Gerund mi oluyor? Yani onun yani o fiili bir isim yaptım. Traveling diyerek. O da olur. Travel is hard. Şuna bir bakalım. Travel during a pandemic is hard. Ben traveling kulağıma daha çok şey geliyor. Doğal geliyor. Ama travel derseniz anlaşılır. Okay, here we go guys. Tabii. Okay. Wonderful. Aynen bu işte in order to run, ama bu fiiller için kullanılır. In order to run, koşmak için. In order to understand. In order to understand, anlamak için. Okay, so ne bileyim. Siz ne diyorsunuz? Bu A2 gibi bir şey mi? Bence bu biraz daha zor A2'den. Bence bu işte ne? B'lerde olması gerekiyor. Okay, so ona kadar. Yani gençler direkt yani bu eşittir bu şeklinde hiçbir şey anlayamayacağız. Yani bazen bu anlama gelecek de bazen o anlama gelmeyecek. Müsait yani, aynı şekilde yani available bazen müsait anlamına geliyor, bazen müsait anlamına gelmiyor. Okay. During esnasında demek o zaman ait, o yüzden during, o yüzden traveling. Oh, okay. Gençler, I came demeyelim. I'm here diyebiliriz. I just got here. Yani yeni geldim. I just got here. Ama I came demeyelim. Talha seni seviyorum ama I came demeyeceğiz. Okay. Şimdi çıkmak bir anlama geliyor. Available bir anlama geliyor. Biz iki farklı kelime yani aynı durumu anlatmak için kullanıyoruz. Yani aynı anlama gelmiyorlar. Okay. So. Bu sorular. Okay. Sorular. Umut neredesin sen? Umut, iyi soruları bulup işte yapıştırır mısın? İşte aşağı inip yapıştırır mısın? İşte iyi soruları bulup onlara işte aşağı şey yapar mısın? İşte yapıştırır mısın? Okay. Son cümlede has it yerine has there desek daha doğru olmaz mı? Galiba aslında yine bunu bildiğin yani yayından 5 dakika önce yaptım. Bir bakayım. Yok. Every country, her bir country, her bir ülke. Yani every dediğim için it's olacak, there olmayacak. Every country has its own rules. Yani every dediğim için her bir gibi bir şey oluyor. Yani hepsi, every country, all the countries. Yani all the countries deseydim o kadar yani hepsi gibi bir şey olur. Ama yani every birazcık daha farklı oluyor. O yüzden hayır. It's yerine there demeyeceğiz. Okay. Gerund infinitive. Yani bu traveling dediğim şey değil mi? Test results have to be recent.
Bir kere the test results dedim galiba. Bir bakayım ona. Aynen. But the test results have to be recent. Neden have to? Should be recent. Should olmaz. Should dediğimizde should şey gibi. Yani bu iyi bir fikir. Yani böyle olsa çok iyi olur. Ama yani bir kural değil. Yani should dediğimizde bir kural olmuyor. Must olurdu. Must be recent. The results must be recent deseydim olurdu. Ama should burada diyemezdim. Ne demek? Okay. Okay. So. Gençler available. Sağ ol. Okay. Bu kişi beni şey olarak destekliyor. İşte benim üyem olarak destekliyor. Available burada hazır anlamında mı? Tam hazır değil de siz Türkçe konuşurken hazır kelimesini kullanırdınız. İşte aynı durumda. Aynı durumu anlatmak için. Ama tam aynı anlama gelmiyorlar. Ama işte aynı durumda kullanılırlar. Aynı şeyi anlatmak için kullanılırlar. Okay. So. Also ile to var ya. De anlamında burada kullanıldığı hangi kelimeler niyetli nasıl anlayacağız bunu anlamadım. Okay. Tamam bu alakasız işte şeyle alakalı olsun. Bu şimdi okuduğumuz şeyle alakalı olsun. Test results have to... tamam onu cevapladım. Get kelimesinin kullanımında bahseder misin? Şimdi arkadaşlar güzel bir soru soruldu. Ben de güzel bir cevap vereyim. Get tested. Buradaki get şey gibi yani edilgen gibi. Siz galiba şey biliyorsunuz. Yani be tested. You have to be tested deseydim çok benzer bir anlam gelirdi. Bu get yani edilgen yani test edilmen gerekiyor. Yani test olman gerekiyor. İşte siz Türkçe'de test olman gerekiyor. Test olmanız gerekiyor derdiniz. Bu edilgen gibi bir şey oluyor. Mesela bakın. Bunu göremiyorsunuz galiba. Dur bu yorumu kaldırayım. I got drunk. Sarhoş oldum. Tamam mı? I got drunk. Ya da işte I got fired. I got fired. Ben kovuldum yani işten falan. Yani ben kovuldum. I got fired. Burada işte kovmak değil de kovulmak oluyor. Yani edilgen gibi bir şey oluyor. O yüzden bu get kelimesi yani burada işte geçmiş zamanında kullandım. Yani got kelimesini edilgen bir şey için kullandım. Edilgen bir anlama geliyor. Başka ne diyebiliriz? I got hit by a car. Siz Türkçe'de bunu nasıl dersiniz bilmiyorum. Yani bir araba bana çarptı dersiniz galiba. Bir araba bana çarptı dersiniz sanırım. Ama biz nasıl diyoruz? Bir araba tarafından yani by a car bir araba tarafından hit edildim. Yani çarpıldım gibi bir şey olur. I got hit by a car. Yani bu edilgen bir şey olabiliyor. Bu got kelimesi. Okay. So every country. Aynen. Every country dediğim için every country has its. Yani her bir ülkenin şeyleri var. Ama countries deseydim aynen öyle. Their olurdu. Hayır. Okay. Bayağı coştunuz burada. Dur. İngilizce'de onu bak. Bununla ilgili bir şeyim var. Bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Okay. I need some backup. Bunun bir alakası yok. Okay. Şimdilik ulaşılabilir gibi bir şey oluyor. Aynen available yani ulaşılabilir gibi bir şey. Keşke bilseydim. Okay. Başka bir soru yoksa ben direkt geçeceğim. Akademik şeye geçeceğim. Ne diyorsunuz? Direkt geçeyim mi oraya?
Ya var ya, bir American, bir native speaker geliyor, size yardım etmek istiyor. Hiç soru sormuyorsunuz. Wow. I got hit yerine I have been hit diyebilir miyiz? O farklı bir anlama gelir. O farklı olur. İşte I got hit geçmiş zaman oluyor. I have been hit şey oluyor. Sizde olmayan var ya, neydi o? Present perfect miydi o? İşte I have been to falan. Aynen. I have been hit desek şey olur. Yani ben işte bu Türkçe'de yok ya. Yani hayatımda ben çarpıldım. Yani ben işte bir araba bana çarptı. Hayatımda. Yani belli bir zamandan bahsetmiyorum. Ama diyorum ki ben çarpılmış bir kişiyim. İşte çarpılmışlığım var. Saçma sapan bir şey söylerim şimdi ama aynen present perfect tense'miş. Bu sizde olmuyor. Ama I got hit derseniz işte o geçmiş zaman oluyor. Okay. So vuruldum. Aynen bir tanesi işte I got hit vuruldum. Yok vuruldum. İşte edilgen olması gerekiyor. Aynen. Bununla ilgili bir video yapayım ya. Bununla ilgili bir video yapayım. Tamam arkadaşlar. Şu diğer şeye geçelim mi? Soruları niye görmüyorsun? Görüyorum işte. Okay. So recent yerine have to be not old. Have to be not. Şimdi bu have to be yerine şimdi they can't be old diyebilirdik. Can't be old. They cannot be old. They cannot be old diyebilirdik. İşte bu have to be recent yerine they can't be old diyebilirdik. Ama have to be not olmuyor. Şimdi bunun hakkında hiç düşünmedim. Şimdi böyle 5 saniyelik bir düşüneyim. Have to, they can't that. Yo, bu olumsuz olmuyor bu. They can't be old. Den başka bir şey aklıma gelmiyor şimdi. Belki başka bir şey vardır. Şimdi başka bir şey aklıma gelmiyor. O yüzden they can't be old. Mesela şey diyeceğiz. They can't be, ne bileyim. Amerika'da iki tür şey var. İki tür test var. Bir tanesi hızlı oluyor. Bir tanesi PCR. PCR. Yani hızlı test olamaz demek istiyorsak. Hızlı test yani rapid test olamaz demek istiyorsak it can't be a rapid test. It cannot be a rapid test deriz orada. Yani have to be not olmuyor şimdi. Yani dediğim gibi bunun hakkında çok düşünmedim ama işte canlı böyle konuşurken, düşünürken yok cannot dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Okay, so people, my friends, my arkadaşlar, the tests have to not, yine bu aynı şey oluyor. Yani the tests cannot exceed a specific duration. Bu yani burada yazdığınız biraz şey oldu, biraz garip oldu. The tests have to not exceed duration, which is 2 days olacak, which is 2 days. Exceed duration olmadı. Exceed duration yerine ne diyebiliriz? The test cannot yani bunu anlatmak herhangi bir dilde yani hangi dil konuşuyorsanız biraz garip oluyor. The test can't be more than 2 days old. The tests cannot be more than 2 days old. The tests cannot be more than 2 days old gibi bir şey oluyor. Millet ne diyor? Next lesson please diyor. Please yanlış yazdık da ona bakmayalım şimdi. Next lesson please. Ne alıyorsun? Ne oldu? Ne yaptım ben? Özür dilerim. Okay. Aynen. Umut var ya, Umut çok akıllı bir çocuk. Okay. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuraya geçeceğiz. Biraz daha akademik bir şey okuyacağız. Biraz daha zor olacak. O yüzden direkt okuyacağız. Yani ben okumayacağım. Direkt yani ben işte söylemeyeceğim. Direkt okuyacağız. Tamam arkadaşlar. Umut güzel bir soru görürsen yapıştırıp yani aşağı inip yapıştırırsan onu tekrar yazarsan iyi olur. Çünkü ben döneceğim buraya. Şimdi buraya geçtim. Aşağı indik. Şimdi this question ile başlıyor bu. This question oluyor. Yani şunu göstereyim. Dur.
Bu siteden bunu aldım. İşte bu gayet güzel bir şey. Sorumuz ne? Is it true that the language I speak shapes my thoughts? Is it true that the language I speak shapes my thoughts? The language I speak benim konuştuğum dil düşüncelerimi şekillendiriyor. Şekillendirdi. İşte bu olay doğru mu? Bu soruyu cevaplıyoruz. Ben okuyorum. People, ilk önce nasıl yapayım? İlk önce normal okuyayım. Bunu okuyacağım. Ondan sonra yavaş okuyacağım. Ondan sonra tek tek gireceğiz. People have been asking this question for hundreds of years. Linguists have been paying special attention to it since the 1940s, when a linguist named Benjamin Lee Whorf studied Hopi. Bunların okunuşlarından emin değilim. Hopi gibi bir şey olması gerekiyor. Linguists have been paying special attention to it since the 1940s, when a linguist named Benjamin Lee Whorf studied Hopi, a Native American language spoken in northeastern Arizona. Based on his studies, Whorf claimed that speakers of Hopi and speakers of English see the world differently because of differences in their language. Biraz daha yavaş okuyalım. People have been asking this question for hundreds of years. Linguists have been paying special attention to it since the 1940s, when a linguist named Benjamin Lee Whorf studied Hopi, a Native American language spoken in northeastern Arizona. When a native... Aynen, doğru okudum. Tamam. Based on his studies, Whorf claimed that speakers of Hopi and speakers of English see the world differently because of differences in their language. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım. Güzel bir soru gelirse Umut sen yazarsın. İşte kopyalayıp yapıştırırsın aşağıda. People, insanlar, have been asking this question for hundreds of years. For hundreds of years, doğru düzgün konuşayım. For hundreds of years, ne oluyor? Yani yüzyıllarca gibi bir şey. Yüzyıllardır bu soruyu soruyoruz. Yüzyıllardır insanlar bu soruyu soruyor. Tamam mı? Linguists, yani dilciler, işte dil okuyanlar, işte dilin çeşitli şeylerini okuyanlar. Linguists have been paying special attention to it since the 1940s. Bu aynı gramer olur. Have been yani 1940'lar, siz 40'lar mı diyorsunuz Türkçe'de? 40'lardan beri dilciler paying special attention. Şimdi pay attention yani dikkat etmek oluyor. O yüzden pay special attention yani böyle special bir dikkat ediyorsun. Anlıyor musun? Anlıyor musunuz? Special bir dikkat ediyorlar. Yani çok dikkatlice buna bakıyorlar. Since the 1940s yani bu zamandan beri. When a linguist named Benjamin Lee Whorf, dediğim gibi bunun işte okunuşunu bilmiyorum. Studied Hopi. Şimdi when kelimesi oldu. Biz zaten işte bu yıldan bahsediyoruz. Bu işte dönemden bahsediyoruz. When a linguist named Benjamin bilmem ne adlı bir dilci, adlı bir linguist şunu araştırdığında when yani işte bunu yaptığında, bunu ettiğinde işte Benjamin bilmem ne diye bir linguist bunu araştırdığında araştırdığı zaman gibi bir şey. Ve Hopi nedir? İşte şimdi Hopi nasıl okunuyorsa biz şimdi onu anlayacağız. A Native American language. Native American ne anlama geliyor? Siz galiba Kızılderili
diyorsunuz. Amerika'da Kızılderili yani redskin demek aslında ırkçı bir şey oluyor. Haberiniz olsun. Ama işte onu dememek için yani Indian diyoruz bazen. Onu dememek için bazı insanlar Native American diyor. Native ne oluyor? Yani yerli. Yani onlardan daha yerli bir kişi olamaz ki. İşte Avrupalılar gelmeden önce onlar oradaydı. O yüzden Native American diyorlar. A Native American language yani Kızılderililerin bir dili. Spoken bu edilgen oluyor. Konuşuluyor. Nerede konuşuluyor? In northeastern Arizona. Arizona diye bir eyalet var. Northeastern işte onun ne oluyor? Kuzeydoğusunda konuşulan bir dil. Based on his studies, based on şuna dayanıyor. İşte şuna göre o bir araştırma yaptı ya. İşte şunu araştırdı. Onun araştırmalarına göre şöyle bir şey olacak. Ama bu based on daha çok şey anlamına geliyor. İşte Türkçe'de mantıklı olmayacak da. Yani şuna dayanıyor. Şuna işte dayanarak işte şunu diyebiliriz. Yani bu işte onun araştırmalarına dayanıyor. Ona göre Worf claimed, claim ne oluyor yani iddia gibi bir şey. İddia etti ki yani dedi ki speakers of Hopi yani Hopi konuşan insanlar yani bu bir dil oluyor bunu unutmayalım. And speakers of English hem de İngilizce konuşan insanlar see the world differently. Dünyayı farklı görüyor. Çünkü because of neden dolayı? Differences in their language'den dolayı. İşte dünyayı farklı görüyorlar. Differences in their language'den oluyor. Differences farklar in their language işte dillerdeki farklar. Burada language dediler. Languages demediler. İkisi de olur burada. Şimdi şuraya bir geçelim. Şöyle bir bakayım. Sorular soruldu mu gençler? Güzel sorular soruldu mu? Umut. Değil mi? Bence de. Okay, so people. No. Okay. Sorular yok mu? Tamam, sorular yoksa ben devam edeceğim. Yok. Furkancığım. Teşekkürler. Adamsın. Okay, guys. Native American ne demek anlamadım. Ben bunu anlattım. İyi anlatamadıysam şimdi tekrar anlatayım. Siz ben diyemiyorum. Kızılderili diyorsunuz. Yani Avrupalılar Amerika'ya geçmeden önce işte oradaki insanlar var ya işte onlar Native American. Native yerli oluyor. American yani Amerikan oluyor. Amerikalı oluyor. Yani yerli Amerikalılar. İşte Avrupalılar oraya geçmeden önce zaten oradaydılar. Kızılderili. Onu doğru düzgün bir okuyabilsem var ya. Okay. American language'den sonra is gelmesi gerekiyordu. Bizi. Bir bakalım. American language. Hayır. Öyle değil. Yok. Bir is'in gelmesi gerekmiyor. Bu bir sıfat olarak kullanılıyor. A Native American language. Nasıl bir American Native language? Spoken in northeastern Arizona. Yani northeastern Arizona'da konuşulan bir dil. Yani orada bir is olmaması gerekiyor. Aslında orada bir is olursa işte cümle bozulur. Okay. Okay. So. Soru yok ya. Native American, Kızılderili, aynı zamanda American Indian da diyebiliyorlar. American Indian olur. Şöyle bir olay var. İşte Hindistan, India oluyor.
Şöyle bütün hikaye anlatayım size. İlk önce İngilizce olarak anlatayım, ondan sonra Türkçe olarak anlatayım. Hazır mısınız? Hazırlanın. Tamam. So, Europeans, specifically Christopher Columbus, went to America, but they thought they were reaching the West Indies. The West Indies. So they called the people there Indians. And the name stuck. We still call them Indians to this day. But people in India are also called Indians. So there are Native American Indians and Indian Indians. And so in order to distinguish between the two, we say American Indians and Indians. Dedim. Avrupalılar Amerika'ya ilk gittiğinde işte Amerika'ya vardıklarını bilmiyorlardı. Farklı bir yere gittiğini düşünüyorlardı. İşte West Indies, İngilizce'de West Indies dediğimiz bir yere vardıklarını düşünüyorlardı. O yüzden işte oradaki insanlara Indian dediler. Ve o isim bugüne kadar işte kullanılıyor. İşte aslında yanlış, aslında bir hata. Hem de bugünkü yani Hindistan'da yaşayan insanlar, onlar da Indian oluyor. Hem de işte Kızılderililer, onlar da Indian oluyor. O yüzden işte onlara ayırt etmek için bir tanesi işte American Indian oluyor, bir tanesi de Indian oluyor. Onu anlattım şimdi. Okay guys. Okay. Aynen dayalı. Güzel bir çeviri. Buna dayalı bir şey var. Gibi bir şey. Which is spoken olurdu. A Native American language. Which is spoken in Northeastern bilmem ne olurdu. Ama sadece is spoken olmazdı. Okay. That is spoken, which is spoken, that is spoken. Bir fark var mı? That is spoken, which is spoken. Sanırım bir fark yok. Bir fark varsa şimdi aklıma gelmiyor. Aynen bu da olur. That is spoken, which is spoken. Adama İngilizce biliyor musun diyor. Aynen. Okay. A Native American who is spoken olmaz. Bir kişi konuşulmaz. Okay. Okay. So. Tamam ben işte aşağı indim. Benim soruyu sormadın. Ne? Okay. Şimdi yapalım. Bir sonraki şeye geçelim. Bir sonraki paragrafa geçelim. Ondan sonra yaparız. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama bir şey yaparız. Okay. So şuraya geçtim. Hızlı okuyacağım. Ondan sonra yavaş okuyacağım. Ondan sonra konuşacağız. What we have learned is that the answer to this question is complicated. To some extent, it's a chicken and egg question. Are you unable to think about things you don't have words for, or do you lack words for them because you don't think about them? Part of the problem is that there is more involved than just language and thought. There is also culture. Your culture, the traditions, lifestyle, habits, and so on, that you pick up from the people you live and interact with, shapes the way you think and also shapes the way you talk. Yavaşlıyoruz. What we have learned is that the answer to this question is complicated. To some extent, it's a chicken and egg question. Are you unable to think about things you don't have words for, or do you lack words for them because you don't think about them? Part of the problem is that there is more involved than just language and thought. There is also culture. Your culture, the traditions, lifestyle, habits, and so on that you pick up from the people you live and interact with shapes the way you think
and also shapes the way you talk. Başlıyoruz gençler. What we have learned is, what we have learned, bizim öğrendiğimiz şu ki gibi bir şey. Yani what we have learned şudur, budur. Tamam mı? Bu şimdi işte işaretlediğim bizim öğrendiğimiz oluyor. What we have learned is bu. Nedir bizim öğrendiğimiz? The answer to this question, bu sorunun cevabı, is complicated. Is complicated. Bu sorunun cevabı işte komplike. Böyle kompleks bir komplekstir. Komplikedir. To some extent, bunu çeviremeyeceğim. To some extent. To some extent. Şey diyor yani %100 bu değil de to some extent yani tamamen böyle komple bundan oluşmuyor ama to some extent yani biraz bu da doğru. Biraz şöyle bir şey de var. Birazcık şöyle bir şey de var. Ben tam anlatamadım bu. Extent neyse umarım bu anlaşılmıştır. To some extent mesela şey diyebilirim. To some extent to some extent that's a problem. To some extent that's mesela bizim aramızda bir şey oluyor, bir sıkıntı oluyor ve diyorum ki to some extent that's the problem. Yani sıkıntımız odur. Yani sıkıntımın bir kısmı odur gibi bir şey olur. Yani to some extent that's the problem. Bu çok iyi bir örnek olmalı. Şimdi işte çok hazırlık yapmadım bunun için. Bunu anlamadıysanız bana Instagram'dan yazın. Okay. To some extent it's a chicken and egg question. Bu sohbet, bu muhabbet işte var mı Türkçe'de bilmiyorum ama Türkiye'de ama chicken and egg işte tavuk ve yumurta. İşte tavuk yumurtadan mı geliyor yoksa yumurta tavuktan mı geliyor? İşte hangisi hangisinden kaynaklanıyor? İşte o muhabbet var bizde İngilizce'de. Chicken and egg. O yüzden diyor ki belli bir yere kadar to some extent a chicken and egg sorusu oluyor. Yani bu chicken and egg sorusuna benzeyen bir soru oluyor. Are you unable to think about things you don't have words for? Kelimesi olmayan şeyler hakkında düşünemiyor muyuz? Yoksa do you lack words for things because you don't think about them? Yoksa düşünmediğimiz şeylerin kelimeleri mi olmuyor? Anlatabildim mi şimdi? Are you unable to think about things you don't have words for? You don't have words for. Yani you don't have words for. Eğer işte bir yani kelimesi olmayan yani bizim kelimemiz yok bunun için. İşte sizin kelimeniz yok bunun için. O şeyler hakkında düşünemiyor muyuz? Yoksa do you lack words for them because you don't think about them? Biz bu şeyler hakkında düşünmediğimiz için mi kelimemiz yok? Bir chicken and egg sorusu gibi oluyor. İşte hangisi hangisinden şey oluyor, kaynaklanıyor. Part of the problem, problemin bir kısmı, bir parçası, bir kısmı is nedir? That there is more involved than just language and thought. More involved. Sadece language ve thought bu soruyu ilgilendirmiyor. Yok bu saçma oldu. Bu soru sadece language ve thought ilgilendirmiyor gibi bir şey oluyor. Bu soru sadece language ve thought'dan oluşmuyor. Yani there is more involved. Daha çok şey var burada. Daha çok şey var bu konuda. Bu sıkıntıda. There is also culture. Aynı zamanda hem de kültür var. Your culture, kültürün, the traditions, şimdi your culture diyor. Ondan sonra buna ne deniyor? Türe mi deniyor Türkçe'de? Dash diyoruz İngilizce'de. Bu cümle burada başlıyor. Burada bitiyor. Bu bir parantez oluyor. Bu işte culture kelimesini anlatan bir parantez oluyor. The traditions, işte gelenekler, lifestyle yani yaşam tarzları, habits, alışkanlıklar, and so on ve vesaire ve bunun gibi şeyler. That you pick up from the people that you live and interact with.
beraber yaşadığınız insanlardan edindiğiniz, yani aldığınız şeyler diyor bu. That you pick up yani böyle edinmek, böyle almak gibi bir şey olur. Pick up from the people, yani insanlardan bu şeyleri ediniyoruz. Ama hangi insanlar? You live and interact with. İşte live ve interact ettiğimiz insanlar oluyor. Neyse, your culture, kültürünüz, yani kültürün, shapes the way you think. Nasıl düşündüğünü şekillendiriyor. Shapes. Nasıl düşündüğünü etkiliyor. And also shapes, hem de ne şekillendiriyor? Neye şekil veriyor? The way you talk. Nasıl konuştuğunu. The way you talk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuraya bir geçelim. Ve sorulara bir bakalım. Tamam mı? Aynen. O güzel bir şey. Güzel bir çeviri. Involve'ın içermek anlamına yok muydu? Olabilir ama her zaman içermek gibi bir şey olmuyor. O yüzden yani involve eşittir içermek diye bir şey yok. Yani öyle düşünmeyin. Dahil etmek değil de yani burada dahil etmek gibi bir şey oluyor. Yani aynen. Daha fazlasını içeriyor. Okay. So, güzel sorular sorduk mu gençler? I've learned yerine found I've learned demedik bir kere. We've learned dedik galiba. Aynen. What we've learned dedik burada. Onun yerine we have found, şimdi bir kere found out olması gerekiyor. İşte öğrenmek gibi bir şey olması için found out olması gerekiyor. Ama bu daha çok yani ne bileyim found out. O da yani böyle tesadüfen bulduğun bir şey oluyor çoğu zaman. Yani tesadüfen böyle öğrendiğin böyle o daha çok öyle bir şey oluyor. Learned biraz daha böyle bizzat bir şekilde böyle yaptığın bir şey oluyor. Ben found out demezdim. Ben I've learned, what we've learned derdim. Tavuk mu yumurtadan mı çıkar yoksa tam tersi sorusu. Aynen öyle. Okay. Bir bakıma bir dereceye kadar olabilir. Yani bu bana mantıklı geliyor da ben bunları hiç yani bilmiyorum Türkçe'de hiç kullanmadım. Okay. Tamam. Onaylanmıştır. Okay. Can we say it's cynical instead of it's a chicken egg question? Şimdi galiba cynical yerine cyclical demek istedin. Cyclical yani cycle kelimesinden geliyor. Bunu yazayım dur. So, cycle yani döngü gibi bir şey oluyor. Cycle, o yüzden cyclical yani döngüsel gibi bir şey oluyor. Galiba cyclical. Bunu doğru yazmış olmayabilirim. Neyse, ona benzer bir şey. Cyclical demek istedin galiba. Onu göremedin ya, dur. Onu göremiyordunuz. Kusura bakmayın. Cycle, o döngü gibi bir şey oluyor. Cyclical yani döngüsel gibi bir şey oluyor. Cyclical yani evet bu chicken and egg question o cyclical. It's a cyclical. Aynen cyclical. It's a cyclical question. Evet ama cynical farklı bir anlama gidiyor. O bir sıfat oluyor. Evet pek olumlu olmayan bir sıfat oluyor. Aynen ben de bir yere kadar diye düşündüm. Sanırım onu dedim şey yaparken. Yani konuşurken. Ama ilk önce aklıma gelmemişti. Okay. To some extent bir yere kadar yoktur. To some extent bir yerde bu tavuk mu yumurtadan mı tavuktan sorusuna benziyor demek istiyor. Evet. Okay. Neyse. Türkçesi neyse. To some extent öğrenmiş olduk gençler. To some extent. In a sense
Benziyor. Evet, in a sense benzer bir şey oluyor. Okay guys, so let's go. Anlamadık abi. Ne anlamadık? Abi bunun gibi şeyler hiç şey olmuyor. Hiç yardımcı olmuyor. İşte faydalı olmuyor demek istedim şimdi. Biraz uyumam lazım ama faydalı olmuyorlar. İşte ne anlamadığımızı, işte hangi şey sorduğunu bilmiyorum. Okay. Okay. Where have you been? Ne oldu şimdi? Cynical, insult ile aynı değildir. Cynical bir insult'tır. Cynical bir insult'tır. Yani the word cynical is an insult. Yani insult böyle bir şemsiye oluyor. Onun içerisinde cynical, mean, douchebag gibi şeyleri var. Okay. Başka şeyler yoksa hoş geldin. I'm sorry. I'm glad you're here. Welcome to the yayın. Welcome to the yayın ne? Yayın. Stream. Welcome to the live stream. Welcome to the live stream. Okay. Tamam. Başka bir şey. Recently yerine yok dur. Recent yerine recently olmalıydı sanki. Recent yerine. Recent dedik mi ki? Recent nerede? Burada mı? Yukarıda mı? Bu mu? Dur. Bu mu? Bunu mu soruyorsun? Yok. Have to be recent. Recent bir sıfat oluyor. Recently zarf mı oluyor? I have done this recently. Aynen. O şey için kullanılmaz. Yani recently fiiller için kullanılır. I've run recently. Ama bu bir sıfat oluyor. Yok, recently olamaz. Geçtim buraya. Okay. Cynical, yeah, the word cynical is very similar to the word sarcastic. The word cynical, but sarcastic is okay. Sarcastic is not an insult. Sarcastic is not an insult. But a cynical person is usually sarcastic. A cynical person is usually sarcastic. Insult, hareket etmek değil mi? Evet. Hem hakaret oluyor hem de hakaret etmek oluyor. The way yerine how kullanabilir miyiz? Bir bakalım. The way yerine how kullanabilir miyiz? They shape the way you think. They shape how you think. Aynen öyle. Bu the way yerine how desek o da olur. They shape how you think. The way bana biraz daha iyi geliyor. Daha böyle işte anlamlı geliyor. Ama they shape how you think desek %100 anlaşılır. Ama bence şu shapes, şu the way biraz daha güzel. Sesim yavaş yavaş gidiyor her zamanki gibi. Okay. So, pick up, inherit anlamında mı kullanılmış? Kullanılmış parçalar. Pick up, inherit, yani tam aynı değiller ama yani benzer şeyler oluyorlar. Benzer şeyler. Mesela diyelim ki benim babam gitar çalıyor. Ben de onunla aynı evde yaşayarak, işte sürekli onu görerek, sürekli işte onunla konuşarak I picked up guitar. I picked up guitar. Yani gitar kaptım gibi bir şey oluyor. Yani bir şeymiş gibi, bir virüsmüş gibi. Yani I picked up guitar. Bu şey anlamına gelmiyor. Yani ben şimdi gitar öğreneceğim falan anlamına gelmiyor. Yani I picked up guitar. I picked up guitar. Yani böyle onu görerek, onunla vakit geçirerek I picked it up anlamına gelir. Umarım o anlaşılmıştır. Bu kişi kim biliyor musunuz? Bu kişi çok iyi biri. Ayhan bir erkek ismi galiba. Ayhan adamdır. Tamam mı? Onu unutmayın gençler. Okay. Keep'in bin tane anlamı var. Aynen. Keep zor oluyor. Assault. Assault daha çok saldırı gibi bir şey oluyor. The way, the manner. Aynen öyle. Onlar çok benziyor. Bir fark var mı? The way, the manner.
Her zaman aynı olmuyorlar ama benzerlikleri oluyor. Okay. Where nereye gelince ben yaparken anlamına geliyor. Ben yaparken where ben anlamadım. Bunu yani öyle bir şey mi var? İşte where nereye gelince ben yaparken anlamına geliyor. Ben onu anlamadım. Okay. İzledim. Okay. Aynen. Genelde inherit, miras almak gibi bir şey oluyor. Ama aynı zamanda insanlar mesela benim babamın gözleri işte tam benimki de aynı. Tam işte %100 aynı. I inherited my eyes from my dad diyebilirim. I inherited my eyes from my dad. Yani gözlerimi ondan yani miras aldığım gibi bir şey oluyor. Ama yani her zaman miras anlamına gelmiyor. Okay. Okay. So. Aynen ona benzer bir şey. Pick up. Pick up. Ama geçmiş zaman hali ne oluyor? Picked up oluyor. Yesterday I picked up. Ne yaptıysam. Yesterday I picked up. Tomorrow I will pick up. Umarım çok yani 2 saat sürmez. Yani 1,5 saat falan sürer. Okay. So. Run videosu derken ne demek istiyorum? Pick up girls ne anlamda? İşte kız tavlamak gibi bir şey oluyor. Pek hoş bir şey değil. Okay. Pick up, catch on ile aynı manaya geliyor mu? Gelebilir. Pick up bir sürü farklı pick up ifadesinin bir sürü farklı anlamı oluyor. Mesela işte yerde bir şey var. Ben işte eğilip onu alıyorum. I picked up. İşte yerde bir kalem var. İşte I picked up the pen. İşte eğilip o kalemi aldım elime. İşte I picked up the pen. O var. Hem de yani bu az önce anlattığım işte yani babam gitar çalıyor. Ben onu görerek işte onunla takılarak ben de gitar çalmaya başladım. I picked up guitar. Aynı zamanda I'm picking up yani anlamaya başlamak şey diyebiliriz. Yani diyelim ki ben bir kızdan hoşlanıyorum ve diyorum ki benim işte sevgilim bunu duymasın ama diyelim ki ben bir kızdan hoşlanıyorum ve işte kız diyor ki I'm starting to pick up some signs. Yani bir şeyler fark etmeye başlıyorum. I'm trying to pick up on the fact that he likes me. Yani benden hoşlandığını biraz pick up etmeye başlıyorum. Yani yavaş yavaş böyle fark etmeye başlıyorum. İşte gibi bir şey oluyor. Okay. So, okay, we'll do it. We will do it. When süre, while süreç oluyor. When tek bir andan bahsedebilir. İşte when I was born diyebilirim. Ben doğduğumda, yine benim doğduğum an gibi bir şey olabiliyor. Ama süreç while I was growing up, ben büyürken, yani ben çocukken, yani while I was growing up olur. When I was growing up, aynı zamanda when bir süreç için kullanılabilir. Onu diyemiyorum, kullanılabilir. Ama while sadece bir süreç oluyor. Evet, while sadece bir süreç oluyor. Okay, so though nasıl kullanılır? Burada bir though kullanılır mı? While I'm going when he got while I'm going oldu when he got in the car demek istiyorsun. When he got in the car demek istiyorsun galiba. Bir devam eden zaman biri şu an aynı. Yok şu an olmayabilir. Yani şu when geçmişte olabilir. Ama yani bir an olabilir. Okay. Bunu anlattık şimdi. Okay. So. Though olayını anlamadım. Ne soruyoruz burada? Ne soruyoruz? Okay gençler 1 saat oldu. Ben Çinli çocuklara İngilizce öğretiyorum. Bunu onlar için yaptım. Aslında yani şunu göstereyim. Aslında biraz dandik bir şey. Okay. So. Nereye gitti?
is meanwhile used for instantaneous events or processes. You would say meanwhile while something else is going on. So I could say, I was doing a live stream. I was doing a live stream. Meanwhile, my friend was exercising. My friend was exercising. I was doing a live stream. Meanwhile, aynı zamanda, aynı işte süreç işte, ne süreç olmadı. Neyse, aynı zamanda, my friend was doing a live stream. Okay? Okay, şimdi. Jack adını, yok Jack adı, senin ismin. Dinleme, öyle mi oluyor? Ne bileyim. Okay, so. Yani sen girebilirsin abi yani. Kalmak zorunda değilsin. Okay. Yok bitmiyor şimdi. Bir şey daha yapacağız. Şimdi gençler 1 saat oldu. Biz en zor şey geçirdim. En böyle zevkli şey geçirdim. Şu şey geçirdim. Şu altyazısız izleyeceğiz bir kere. Şunu açayım. Açtım. Bunun sesini paylaştım mı hatırlamıyorum. Sesi gelmiyorsa hemen biri yok sesi gelmiyor yazsın. Bunu kaldırayım dur. Aynen herkes bana Jack diyor. Jack. Herkes bana Jack diyor. Onu pek anlayamadım. Okay. So. Bunu yaptım. Ondan sonra bunu yaptım. Ondan sonra bunu yaptım. Tamam mı? Oldu mu? Şimdi bunun sesi geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor mu? Tamam. Sesi gelmiyor. Özür dilerim. Bunu kapatayım. Buraya geçeyim. Şuraya geçeyim. Stop screen. Sesi paylaş. Aynen onu şey yapmışım. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Altyazısız. Ona tıklayacağız. Şimdi oluyor. So, I'll be speaking to you using language. Değil mi? Because I can. This Şimdi is sesi one of geliyor. these magical abilities that we humans have. Şimdi şöyle bir geçeyim. Ve herkes az mı geliyor? Geldi. Yes, süper. Tamam. Başlıyoruz. Hepsini izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar hepsini izleyeceğiz. Ondan sonra cümle gideriz. Olur mu? Cümle gidelim. Ondan sonra aynen ben aslında şey yapayım. Ben yavaşlatayım. Biz şimdi tekrar şey yapacağız. Dinleyeceğiz. Ama ben cümle gireceğim ve ben her cümleyi tekrar böyle söyleyeceğim. Ama yavaş bir şekilde. Ne oldu şimdi? Gizli. Evet burada. So, I'll be speaking to you using language. I'll be speaking to you using language. Because I can. Because I can. This is one of these magical abilities that we humans have. This is one of those magical abilities that we humans have. We can transmit really complicated thoughts to one another. We can transmit really complicated thoughts to one another. So what I'm doing right now is I'm making sounds with my mouth. So what I'm doing right now is I'm making sounds with my mouth. Dur. My mouth as I'm exhaling. I'm making tones and hisses and puffs. As I'm exhaling, I'm making tones and hisses and puffs. Onu doğru mu söyledim? Making tones and my mouth as I'm exhaling. I'm making tones and hisses and puffs. Yeah, as I'm exhaling. I'm making sounds with my mouth as I'm exhaling. I'm making tones and hisses and puffs. And those are creating air vibrations in the air. And those are creating air vibrations in the air. Those air vibrations are traveling to you. Those air vibrations are traveling to you. They're hitting your eardrums, and then your brain. They're hitting
your eardrums take, and then your brain takes those vibrations, and then your brain takes those vibrations from your eardrums, from eardrums, and transform eardrums. Brain takes those vibrations from your eardrums, those vibrations from your eardrums, and transforms them into thoughts. And transforms them into thoughts. I hope. I hope that's happening. I hope. I hope that's happening. So, because of this ability, we humans are able to transmit our ideas across that. Ya bu uzun oldu, dur. Are able to transmit our. Because of this ability. Because of this ability, we humans are able to transmit our ideas. We humans are able to transmit our ideas. Transmit our ideas across vast reaches of space and time. Across vast reaches of space and time. Right. We're able to transmit knowledge across minds. We're able to transmit knowledge across minds. I can put a bizarre new idea in your mind right now. I can put a bizarre minds. I can put a bizarre new idea in your mind right now. I can put a bizarre new idea in your mind right now. I can. In your mind right now, I could say, imagine a jellyfish waltzing in a library while thinking about mechanics. Imagine a jellyfish waltzing in a library while thinking about quantum mechanics. Right. Now, if everything has gone relatively well in your life so far, you probably haven't had that thought before. Now, if everything has so far, if everything has gone relatively well in your life so far. Now, if everything has gone relatively well in your life so far, you probably haven't had that thought before. You probably haven't had that thought before. But now I've just made you think it. But now I've just made you think it. Through language, right? Through language. Now, of course, there isn't just one language in the world. There are about 7,000 languages spoken around. But, of course, there isn't just one language. There isn't just one language in the world. In the world. About 7,000 languages spoken around the world. There are about 7,000 languages spoken around the world. And all the languages differ from one another in all kinds of ways. So some languages have. And all the languages differ from one another in all kinds of ways. In all kinds of ways. So some languages have different sounds. Some languages have different sounds. They have different vocabulary. They have different vocabulary. And they also have vocabularies. They have different vocabularies. They have different vocabularies, and they also have different structures. They also have different structures. Very importantly, different structures. Very importantly, different structures. Tamam, bu bitti. Şimdi sorulara bir bakalım. Şuraya geçeceğim. Yok, o değil. Şuraya, aynen şuraya. Aynen, yok o değil. O değil. Şuraya. Ha. Okay. So, bir şey sormak istiyor muyuz? Bir şey sormak istiyorsak soralım. Yoksa direkt işte alt yazılı haline geçeceğiz. Öğrenmiyoruz, geliştiriyoruz. Aynen öyle. Okay. Bizarre'ın söylediği şey sadece bana mı komik geliyor?
Galiba. Okay, so. Bir şey yok değil mi? Bir soru yok. Olay bizi aştı. Tamam, şimdi altyazıları açacağız. İşte görerek biraz daha kolay olacak. Evet, sadece dinleyerek daha zor oluyor. Ama yani her zaman en zor şeyden başlayarak en kolay şeye doğru gitmek istiyoruz. Yani kolaydan başlamak istemiyoruz. Yani zordan kolaya doğru gitmek istiyoruz. Çünkü biliyor musunuz, insanlarla konuşurken ilk önce yani altyazılı halini görmeyeceksiniz. Yani ilk önce sadece duyacaksınız. Okay. So, bir soru yok. İlk baştaki so mu? İlk baştaki sonun hiçbir anlamı yok. Biz işte soruya girerken bir so söyleriz. Öylesine yani. Mesela ben bazen şey diyorum. Türkçe'de bazen şey diyoruz. Şimdi falan diyoruz ya. Yani şimdi diyerek aslında şimdi belli bir andan bahsediyor muyuz? Böyle zamansal bir şey yok. Yani şimdi diyerek konuya giriyoruz. Yani pek bir yani anlamı yok. Okay. Tamam, hiç kimse hiçbir şey sormuyor. O zaman bunu kaldırıyorum ve altyazılı halini izleyelim. Açtım. Siz görmüyorsunuz. Şuraya geçtim, şuraya geçtim. Evet. İzliyoruz. Yani şey yapmayalım, zorlamayayım. Soru yok, değil mi? Yok. Tamam. O zaman ben direkt giriyoruz. Aynen şey. Evet, bunu çok yaşadım Türkiye'de. Yani Türkçe konuşurken böyle bir arkadaş grubuyla böyle biri bir şey diyor. Ondan sonra herkes gülmeye başlıyor. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Böyle duruyorum. Ya, ne oldu falan diyorum. Okay. So, how can we ask you a long question? Don't ask me a long question. Ask me a short question. Hisses and puffs. Hisses and puffs. Hiss gibi sesler oluyor. Puff da sesleri oluyor. İkisi de yani sesler oluyor. Okay. So, yeah. So for jokes, you can say, I don't get it. I don't get it. I don't get the joke. I didn't get that joke. İşte şakayı, işte bu espriyi anlamadım. Get. I didn't get the joke. Yani anlamak gibi bir şey oluyor. Bazen get kelimesi anlamak için kullanılıyor. Yani anladım, anlamadım falan demek için kullanılır. Öyleyse o espriyi anlamadım. Yani esprinin neden komik olduğunu bilmiyordum, anlamadım gibi bir şey oluyor. Okay, so. Okay, so. Hello. So, anlatmaya başlayayım. Ne olur. Şuraya geçtim. Tamam. So, I'll be speaking to you using language. Bunu anladık değil mi? Sizinle konuşacağım. Yani konuşuyor olacağım gibi bir şey oluyor burada. Biz bunu kullanıyoruz İngilizce'de. I'll be speaking to you using language. Yani dil kullanarak. Yani bir dil konuşarak, dil kullanarak. Yani bu dil dediğimiz şeyi kullanarak sizinle konuşuyor olacağım gibi bir şey. language because I can. Because I can. Bu aslında sık sık kullanılan bir şey. Yani because I can. Yani yapabildiğim için, işte mümkün olduğu için gibi bir şey oluyor. Sırf mümkün olduğu için, sırf yapabildiğim için. This is one of these magical abilities that we humans have. Bu işte dil dediğimiz şey, yani dil kullanabilmekten bahsediyor. This is nedir? Yani bu dil kullanabilmek nedir? One of these magical abilities. İşte ability yani yetenek gibi bir şey oluyor. Magical ne oluyor?
Siz ne diyorsunuz? Sihirsel mi diyorsunuz? Öyle bir şey. Sihiri mi diyorsunuz? Öyle bir şey olması gerekiyor. Magic, yani sanki böyle sihir yapıyoruz. Yani sanki böyle öyle bir şey yapıyoruz. One of these magical. Burada bir of olacak. One of these. Doğru YouTube yanlış yaptı. That we One of these. magical abilities that I can. This is one of these magical abilities. Duydunuz mu? One of these. This is one of these magical abilities that we humans have. One of these magical abilities that we humans have. Yani biz işte have ediyoruz bu şeyleri. Bu have kelimesi yok sizde. O yüzden biraz zor olacak. Yani bu humanlar, bu insanların have ettiği magical yeteneklerden bir tanesi. Anlatabildim mi? We can transmit really complicated thoughts to one another. Transmit. Genelde bilgi için kullanılır, kodlar için kullanılır. Yani we can transmit really complicated thoughts. Really complicated thoughts ne olur? İşte çok karışık, çok kompleks düşünceler. To one another, yani birbirimize olur. Transmit ne demek? Transmit ne demek? Yani bir kişiye bilgi ya da işte bir şey gönderdiğinde, yani bir yazı ya da bir kod falan gönderdiğinde, işte gönderdiğinizde o bir transmit oluyor. Yani transmit etmiş oluyorsun. We can transmit. Bunun güzel bir Türkçesi var mı? Aklıma gelmiyor. So what I'm doing right now is I'm making sounds with my mouth. So what I'm doing right now. So bu sorunun anlamı yok. What I'm doing right now. Şu an yaptığım şey is. Şu an yaptığım şey nedir? Şu an yaptığım şey. Ondan sonra aslında bu cümle biraz bozuk oluyor. Yani is. Ondan sonra virgül geliyor. Ondan sonra böyle duruyor. Ondan sonra cümleyi tekrar alıyor baştan. O yüzden aslında bu cümleyi bitirmiyor. I'm making sounds with my mouth. Yani cümlenin başı aslında I'm oluyor. I'm making sounds with my mouth. Yani ağzımla sesler yapıyorum. Making sounds with my mouth as I'm exhaling. I'm making as I'm exhaling. İşte nefes almak inhale olur. Nefes vermek mi diyorsunuz sizde? Siz yani Türkçe'de exhale olur. Exhale. As I'm exhaling, yani nefes verirken, yani o nefes, o hava böyle çıkarken exhale. As I'm exhaling, nefes böyle verirken gibi bir şey olur. I'm exhaling. I'm making tones and hisses and puffs. I'm making tones and hisses and puffs. Az önce anlattığım gibi hisses, yani hiss, yani sss falan gibi şeyler oluyor. Puff, yani p gibi şeyler oluyor. Tone, yani böyle bir ses oluyor. Onun çok net bir anlamı yok. Mesela müzik konusunda böyle bir anlamı var da. Şöyle, yani Çince'de belki biliyorsunuzdur. Çince'de yani bir kelime söylüyorsun. O kelime farklı bir tone ile söylerseniz o zaman farklı bir anlama geliyor. Mesela şimdi ben kelimesi. Yani ben hem de ben. İşte onlar farklı kelimeler oluyor. Onlar farklı tonlar oluyor. Tones. I'm making tones and hisses and puffs. And those are creating air vibrations in the air. And those, ve bunlar, bu şeyler, bu hisses, bu puffs, bu bilmem ne, are creating, bir şey yaratıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ne yaratıyorlar? Air vibrations. Vibrate, ne oluyor? Titreyiş mi oluyor? Öyle bir şey. Ama havada, yani hava titreyişleri gibi bir şey oluyor. Yani öyle bir şey var mı Türkçe'de bilmiyorum ama dalgalar diyelim. Hava dalgaları diyelim. İşte şimdi çok saçma oldu ama in the air, havada. Those air vibrations are traveling to you. Those air vibrations, bu dalgalar are traveling to you. Size gidiyorlar, size ulaşıyorlar. They're hitting your eardrum. They're hitting your eardrums. Sanırım eardrum kulak zarı oluyor Türkçe'de. Neden biliyorum? Çünkü ben yani kulak zarımı patlattım bir ara. O yüzden biliyorum. They're hitting your eardrums. Yani kulak zarınıza ulaşıyorlar. İşte vuruyorlar. Vuruyorlar. And then your brain takes those vibrations. Ondan sonra beynin işte takes
those vibrations, o işte dalgaları alıyor. İşte beyniniz bu dalgaları alıp ne yapıyor? İşte kulak zarından alıyor. Ne yapıyor? From your eardrums and transforms them into thoughts. Ve onları düşüncelere dönüştürüyor. İşte transforms biraz dönüştürmek oluyor. Dönüştürmek oluyor. Düşünceler, them, onlar, işte onlara düşüncelere dönüştürüyor gibi bir şey oluyor bu. Thoughts. I hope. I hope. Umuyorum. Bu komik oldu. İşte siz işte şey diyor ya, ben şimdi konuşuyorum ve ben işte böyle sesler yapıyorum ve siz bu sesleri anlıyorsunuz. Umarım gibi bir şey oldu burada. I hope that's happening. So I hope that's happening. Umarım böyle bir şey oluyor. Umarım bu oluyor. So because Neyse şu sorulara bakayım. Sorular soruldu mu? İşte anlamadığımız şeyler oldu mu? İşte ben pek anlatamadığım şeyler olmuş mu? Olmuştur. Okay. Nefes vermek. Aynen. Ton. Aynen. Ama yani İngilizce'de tonun farklı anlamları var. Yani gitar çalarken ben kendi gitarımın tonundan bahsedebilirim. Ama o farklı oluyor. Yani bu yani dildeki tonlar ile aynı olmuyor. I'm not sure about you. Arkadaşlar noktalar lazım. Nokta. I'm not sure about you. I'm not sure about our. I'm not sure about. Are you thinking and changing your thoughts to letters, or are you thinking by letters? Sanırım. Bu about are you thinking olmadı. Bunu tekrar deneyelim. Deneyelim. Ve tekrar yazalım ve tekrar bakalım birazdan. Okay. Hava titreşimi. İyiymiş, güzelmiş. Bir soru yok. Dalga. Evet, drum. Yani gençler hiçbir zaman şu İngilizce kelime eşittir şu Türkçe kelime şeklinde öğrenmeyeceğiz. Yani drum, davul anlamına geliyor. Aynı zamanda işte kulak zarı, eardrum anlamına geliyor. Yani her kelimenin 1000 tane anlamı var. Türkçe'de de öyle. Yani öyle anlamamak lazım. Yani drum eşittir davul anlamını şeklinde anlamamak lazım. İşte düşünmemek lazım. Okay. Evet, ben patlattım bayağı. 3 kez yaptım onu. Okay. Soru yok. So, bu yüzden anlamına gelebilir. Ama bir kişi sanki hiç anlama gelmeyen bir so kullandığında büyük ihtimalle hiçbir anlama gelmiyor. Aynen. İyiymiş, güzelmiş. Onu da bilmiyordum. Okay. Tonlama stress. Stress daha çok vurgu oluyor. Yani dil konusunda, yani böyle İngilizce konusunda stress. Yani hangi heceyi vurguluyoruz? Which syllable do you stress? Which syllable do you stress? Ya da emphasize. Which syllable do you emphasize? Ya da stress olacak. O daha çok vurgu gibi bir şey oluyor galiba. Into, on to arasındaki fark nedir? Karışırsak çok sorun olur mu? Into, on to çok yani düşünmem gerekiyor. Yani hemen yani cevaplayabileceğim bir şey değil bu. Çünkü ince yani farkları varsa farkları çok ince olacaklar. Ve hemen aklıma bir şey gelmiyor. Yani şey demek istemiyorum. Aynalar
demek istemiyorum. Çünkü işte aynı olmayabilirler. Aslında ince farkları olabilir. Şimdi yani şu an aklıma gelmeyen. Okay. İyiyim abi. Ama ismim öyle yazılmıyor. Okay. So. Until ve by. Bu şey videoda kullanılır mı? Bilmiyorum. Okay. Soru yok. Gençler soru yok. Tamam soru yok. Neyse. Ben kapattım bunu. Bunu bitirdim. Ondan sonra yayını bitirdim. Okay. Of this ability, we humans So, because of this ability, we humans are able to transmit our ideas. Devam var are mı? able to transmit our ideas across vast reaches of space and time. We humans, yani insanlar, bizler, insanlar, are able to, bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Transmit, dediğim gibi yani göndermek, yollamak gibi bir şey oluyor. Our ideas, düşüncelerimizi across vast reaches of space and time. Space yani burada yani uzay oluyor. Time yani zaman oluyor. İşte across vast reaches of space and time. Bunu nasıl deriz Türkçe'de? Across vast reaches of space and time. Bunu anlatamayacağım galiba. Across vast reaches of space and time. Şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Bunu anlayan varsa şeyde yazsın, sohbette yazsın. Anlamayan varsa özür dilerim. Alright. So because bu hiçbir anlama gelmiyor. Because of this ability, bu yani ability'den dolayı işte bu ability yüzünden bunu yapabiliyoruz. Yani bu ability'miz, bu yeteneğimiz olduğu için, bunu böyle bir şey yapabildiğimiz için transmit edebiliyoruz. Düşüncelerimizi transmit edebiliyoruz. Yani because of, yani bundan dolayı, işte bu yüzden gibi bir şey oluyor. Because of this ability. Sesim ölmek üzere. Time, right? We're able to transmit knowledge across. We're able to transmit knowledge across minds. Across minds. Yani akıl arası gibi bir şey oluyor. Yani uluslararası kelimesi nasılsa yine bu akıl arası gibi bir şey oluyor. We're able to transmit knowledge. Knowledge transmit edebiliyoruz. Akıl arası yani böyle akıllar bir akıldan bir akla. Akıldan akla gibi bir şey oluyor. Across minds. I can put a bizarre new idea in your mind right now. Right now, şu an, bizarre, yeni bir idea. Bizarre yani tuhaf gibi bir şey oluyor. Tuhaf yeni bir idea. Aklına koyabilirim. Yani aklına sokabilirim. Şimdi yani böyle bir şey düşünmene sağlayabilirim diyor. Böyle tuhaf hiç düşünmediğiniz bir şey düşünmenizi sağlayabilirim. Mind right now. I could say. Diyebilirim ki. Imagine a jellyfish. Imagine, hayal edin ki. A jellyfish waltzing in a library. Waltz bir dans oluyor. Eski bir dans oluyor. O yüzden waltz dansını yapan bir deniz anası bir kütüphanede. Waltzing in a library while thinking about quantum mechanics. Quantum mechanics hakkında düşünürken. Thinking about quantum mechanics. Right. Now, if everything has gone relatively well in your life so far. Hayatınızda şimdiye kadar her şey iyi gitmişse yani relatively şey olur. Yani her zaman bu anlamda gelmiyor ama şimdi yani ne anlamda geliyor? Relatively yani relative görece gibi bir şey oluyor. Yani relative yani görece gibi bir şey oluyor. O yüzden neyse bunu anlatmayacağım. Hayatınızda şimdiye kadar her şey iyi gitmişse. Relatively well in your life so far, you probably haven't had that thought before. You probably haven't had that thought before. Büyük ihtimalle öyle bir düşünceniz hiç olmadı. But now I've just made you think it. Make şey oluyor. Made you think it. Yani senin düşünmeni sağladın gibi bir şey oluyor. Yani make
Zorlamak gibi bir şey oluyor. I made you think it. Bunu düşünmenizi sağladım gibi bir şey. Ama yani made kelimesi yanında zorlamak gibi bir şey oluyor. Mesela biri bana şey diyebilir. Yani mesela Zach made me laugh. Zach made me laugh. Yani Zach beni güldürdü. Yani gülmemi sağladı. Ama aynı zamanda biraz olumsuz bir anlamı olabiliyor. Mesela ben çocukken my mom made me clean the kitchen. My mom made me clean the kitchen. İşte annem hep bana böyle bir temizlik yaptırırdı. İşte made me yani zorlamak gibi bir şey oluyor. Through language, right? Through language, language ile, language aracılığıyla. Now, of course, there isn't just one language in the world. Tabii ki dünyada tek bir dil yok. Yani sadece bir dil yok. There are about 7,000 languages spoken. There are about 7,000 languages spoken around the world. Spoken around the world. Dünyada işte 7,000 dil konuşuluyor. İşte 7,000 konuşulan dil var gibi bir şey. About yani hemen hemen gibi bir şey oluyor. There are yani var oluyor. Spoken around the world. And all the languages differ from one another. All the languages differ from one another in all kinds of ways. All the languages, dillerin hepsi differ işte farklı olmak gibi bir şey oluyor. Farklı olmak gibi bir şey. Değişiklik göstermek gibi bir şey. Ne bileyim öyle bir şey. From one another. Birbirimizden farklı oluyorlar. In all kinds of ways. Bir sürü farklı şekillerde, bir sürü farklı şeyden dolayı farklı oluyorlar. In all kinds of ways. So some languages have different sounds. Some languages have different sounds. Bazı dillerin işte farklı sesleri oluyor. Sounds, they have different vocabularies yani farklı kelimeleri oluyor. vocabularies, and they also have different structure. They also have different structures. Structure kelimesi ne anlama geliyor? Ne bileyim. Yani fiziki bir şey için, yani fiziksel bir şey için, yani galiba yapım gibi bir şey derdik galiba öyle bir şey. Öyle bir şey. Yani bir binadan bahsediyorsak, onun structure'ı nasıl oluyor? İşte onun işte şey oluyor, işte temeli oluyor. Ondan sonra işte direkleri oluyor. Ondan sonra işte demirleri oluyor. Onun structure'ı o oluyor. Ve mecazi olarak, bir mecaz olarak structure kelimesini burada diller için kullanıyor. Very importantly, different structures. Very importantly, çok importantly olarak different structures. Şimdi video bitti. Ben de bittim. Şuraya bir geçeyim. Sorular yapı. Yani bir bina yani burada yani bir binadan bahsetmiyor. Bu structure kelimesi yani bir binadan yani bir evden falan bahsetmiyor. Öyle bir şey değil. O ev nasıl yapıldı, işte teması nasıl, ondan sonra işte 4 duvarlı mı yoksa 5 duvarlı mı gibi bir şey. Yani onun structure'ı o oluyor. Okay. Evet, differ from işte farklı olmak oluyor ama bir fiil oluyor. Mesela I differ from you. Ben senden differ ediyorum gibi bir şey. Yani bir fiil oluyor. Onu unutmayalım. Relatively kendinden sonra zarf veya sıfat alabilir. Relatively, easily, relatively well. Has gone relatively well. Aynen öyle bir şey için bir fiil olacak. Has gone relatively well. Gone işte geçti. Nasıl geçti? Relatively well geçti. Okay. Yani bazen düşündürmek oluyor. Yani I made you think. Bu durumda düşündürmek olacak. İşte düşünmenizi sağladım, düşündürdüm gibi bir şey olacak. Ama her zaman bu made kelimesi o anlama gelmiyor. O yüzden direkt düşündürdüm demedim orada. Okay. Bu da var. Relative aynı zamanda akraba anlamına geliyor. İşte ailen için relative kelimesini kullanabiliriz. Okay. Across vast reaches of space and time. Uzay ve zaman büyük uzanımlarında. Uzanım kelimesini hiç görmedim. Ama yani across
kelimesini ifade edemedim Türkçe olarak, yani across. Onu ben ifade edemedim Türkçe olarak. Okay. Be able to, büyük ihtimalle yani we are able to, we can. Şimdiki zaman kullanıyorsak o zaman çok büyük bir fark yok. I am able to do this. I can do this. İkisinde de yani ben bunu yapabiliyorum. Bunu yapabilirim diyorum. Ama gelecek zaman kullanıyorsak, gelecekten bahsediyorsak o zaman sadece be able to diyeceğiz. Yani can demeyeceğiz. Zihinler arasında. Aynen, güzel. Akıllar arası olur. Okay, so. Aktarmak. Evet, bu daha güzel. Aynen, aktarmak daha güzel bir çeviri. Okay. Ulaştırmak anlamına pek gelmiyor. Yok, daha aktarmak gibi bir şey oluyor. Tamam, sağ ol kanka. Okay, so. Başka bir soru soruldu mu? I am not sure about, are you thinking and changing your thoughts to letters, or are you thinking by letters? What are you thinking about this? Changing nasıl yazılıyor? Changing öyle yazılıyor. Yine yani I'm not sure about something. Yani bu I'm not sure about bir cümle değil. Yani galiba işte onu ayrı bir cümle olarak yani şunun hakkında şunu düşünüyorum falan, işte öyle bir şey demek istemişsen o zaman yani I'm not sure about this gibi bir şey demen gerekiyor. Okay. Çok fark yok yani. I will go to the store. I am going to go to the store. Bu çok karışık oldu. Dur. I will run. I will run. I am going to run. Pek bir fark yok. Yani bir fark varsa şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Belki çok incecik bir fark var ama şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Okay. O ilk kelime yok. Öyle bir şey kelime yok. Yok. Öyle bir kelime yok. Okay. So, I will be telling a story using language ki using aynen. Peki please abi lütfen PLZ yazma, yani hepsini yaz, tamam mı? İşte şöyle Amerika'da işte biri PLZ yazsa ben onu görürsem derim ki bu kişi salak derim yani, tamam mı? Siz bunu bilmiyorsunuz, o yüzden yani size salak demiyorum ama yani haberiniz olsun, yani Amerika'da bunu yazmayan, işte bu kısaltmalar kullanan insanlar çok yani ne bileyim akıllı gibi gelmiyor. Çok böyle eğitimli gibi gelmiyor. Bütün kelime yazalım. Noktalar koyalım. Bütün kelime yazalım. Biz onu yapıyoruz İngilizce, Amerika'da. Please start by introducing yourself. Aynen. Dur. Please start by tell a story using language. I'm going to tell a story by using language. Orada işte ilk cümlede by using language yoktur. I will tell you a story by using diyebilirdi orada. Ama benim kulağıma biraz tuhaf geldi şimdi. I will be telling you a story using language. Yeter. I will be telling you a story by using language. O da olur. Kulağıma biraz tuhaf geliyor ama gramatik olarak yani sağlam. Please start. Telling you a story. Bunun hakkında düşünmem lazım. Bir fark var. Burada bir fark var ama böyle oturup düşünmem gerekiyor. Start telling a story using language. Burada işte start diyoruz. Ondan sonra nasıl start edeceğiz? İşte start bir fiil oluyor. Start by introducing yourself. Nasıl start edeceksin? İşte introduce ederek start edeceksin. Ama ilkinde I will be telling you a story. İşte orada bir fiil yok. Yani fiil var da işte story bir fiil değil. Using language. Sanırım fark o. Emin değilim. Bunun hakkında biraz düşünmem gerekiyor. Bir fark var ama şimdi bilmiyorum. Aynen yok.
Nereye gitti? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ha. Evet, bana zeki diyen birçok kişi oldu. Transform into ve change into farklı mıdır? Transform, change. Transform, change. Yani farklı mı? Yani şimdi yani çok farklı değiller. I will transform, change. Çok farklı değiller. Şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Böyle çok işte bariz bir fark gelmiyor. Tabii ki change'in bir sürü anlamı var. Ama yani bu işte değişmek, böyle dönüşmek anlamında. Yani çok benziyorlar. Do causative verbs always use the past form? No, you can have a causative in the present tense or the future tense or whatever tense you want. You can have causative verbs in all kinds of tenses. Will gelecek zaman kullanıldığı için plansız. Okay. Hocam. Will ile onu yaptım zaten. Peter Piper picked a pickle peppers. Yapamadım. Tamam. O bir şey. Neydi onun Türkçesi? Aklıma gelmiyor. Neyse böyle söylenmesi zor olan şeyleri var ya. İşte bu onlardan bir tanesi. Türkçesini hatırlamıyorum. Tekerleme. Aynen. Okay. Ya salak demiyorum dedim. Gençler. Okay. İyi geceler. Okay. Bunu yapmayın. Asla bunu yazmayın. TBH onu yapmayın gençler. Aynen öyle. We think that using abbreviations is so cool. Using abbreviations tekil oluyor. Using abbreviations is so cool. Abbreviations çoğul olsa bile using abbreviations bir fiil olarak, bir gerund olarak ya da neyse tekil oluyor. We think that using abbreviations is so cool. This is true. You do. But it's not. Böyle bir şey var. Yani insanlar sanıyor ki yani ben işte kısaltmalarla şey yapıyorsan, konuşuyorsan bu demek ki işte bu dili çözdüm, bu dili bitirdim. Yok. O anlamı gelmiyor. Okay. Bu bayağı coştu. Dur. With using language olmaz. With language olur. With using language olmaz. Tekrarlayayım mı? Tekrar söyleyeyim mi? Ne diyorsunuz? Tekrar edeyim mi kendime? Şimdi hiçbir zaman bu İngilizce kelime eşittir bu Türkçe kelime şeklinde öğrenmeyeceğiz. Hiçbir şey. Sıfır. Onu hiç yapmayacağız. Tamam mı? Örneğin. Okay. So. Tekrarlama. Aynen. Tamam gençler. Bununla ilgili soru yoksa ben kapatayım ya. Siz sorular sormuyorsunuz bu şeyle ilgili. Yani aslında konumuzla ilgili şeyler sormuyorsunuz. Siz bayağı konuşuyorsunuz da şeyde, chatte, sohbette. Telaffuz farkı yok. Telaffuzları aynı. Telaffuz farkları yok. To. Hepsi to. Nereye gitti ya? I've never gotten that before. I have never heard that I look like Chester from Linkin Park. He had a very small face. I'm not sure if I look like him. Maybe he just wore a hoodie like this all the time. I don't know. I just wear a hoodie because my head is cold. Okay. İşte
bunu kim yapar? Bu işte kısaltmaları kim yapar? İşte böyle 14-15 yaşında insanlar, işte çocuklar, böyle doğru düzgün konuşamayan böyle insanlar bunları kullanıyor. Bunları siz kullanmayın, tamam mı? Breakfast ve meeting gibi kelimelerde neden had kullanılıyor? Kullanılıyor işte. Kuralları ben yapmıyorum. İşte we had breakfast, yani I made breakfast desem, yani şey oluyor, yani ben işte yemeği pişirdim, yani ben işte yemeği hazırladım, ama işte had breakfast, işte kahvaltımı yaptım, işte yedim, yani yemek yedim. Bazı kelimeler bazı durumlarda kullanılıyor, yani onun bir açıklaması yok. Okay. So did kelimesinin işte 1000 tane kullanımı var. Have kelimesinin 1000 tane kullanımı var. Biraz daha net bir soru sormak gerekiyor. I will get back to you soon. Tomorrow there is sokağa çıkma yasağı. I will get back to you tomorrow. Okay. Aynen, benzer bir şey. Yani neden var? Ne bileyim. Vardır. Okay. So. Readily available. Bunun hiçbir alakası yok konumuzla, ama zaten konuyla ilgili sorular sormuyorsunuz. Readily available. Ne anlama geliyor? Readily available. Mesela bir şey benim için readily... Oh, you're asking in English. So if something is readily available, that means I can go and use it immediately. I can go and get it immediately. For example, let's say I am diabetic, and sometimes my blood sugar drops, and I need to consume sugar very quickly. That means I need to have sugar or sugary food readily available. Readily available. Yani yanımda böyle bulundurmam gerekiyor. Yani I would have to have sugar readily available. It has to be easy for me to get to, easy for me to grab. Something like that. Sizin gibi konuşuyorum artık. Something about that diyecektim şimdi. Okay. Okay. Şimdi aşağı indim. Yine konumuzla ilgili bir soru yok. Galiba şimdi kapatıyoruz yayını. Bir sonraki foundation dersimi bitirmeye çalışıyorum. Galiba yarın bitireceğim. Yarın şey var. Sokağa çıkma yasağı. Yüzden işte bol zamanım olacak. Yayını bitireceğim. Birkaç gün içerisinde o çıkacak. Birkaç gün içerisinde bir Reading with Zach daha çıkacak. Ondan sonra bir Inside Out English daha çıkacak. Ve çok şey çıkacak yakında. Umarım hepsini izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz birer öğrencimsiniz. Şu yorumu kaldırdım. İyi akşamlar gençler.